Anastasia Grishman hayatının aşkını bulduğuna inanıyordu. Gençliğinin baharında hayatını paylaşmak istediği insanın yanında olduğuna. Hayır, bu bir aşk hikayesi değil. Bu bir cinayetin hikayesi. Anastasia Grishman 7 Şubat 1996'da Rusya'nın St. Petersburg şehrinde alkolik bir baba ve yoksul bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Babasının aile yaşamına düşkün biri olmaması ve annesinin de zaman zaman işsiz kalmasından dolayı Anastasia çocukluğunun büyük bir kısmını yetiştirme yurdunda geçirdi. 12 yaşına kadar yurtta kalan Anastasia, büyükannesinin de ısrarıyla hayatını onun yanında geçirmeye başladı. Çizimler yapmayı seven ve bu yaptığı çizimleri de sergilemekten hoşlanan bir çocuktu. Ama Anastasia'yı en çok cezbeden şey çizimlerin bir vücutta hayat bulmasıydı. Dövmelere olan ilgisi onun zamanla sanatını bu yönde geliştirmesine yol açtı. Henüz 15 yaşındayken vücuduna ilk dövmesini yaptırdı. Aslında her şey tam olarak bir dövmeyle başladı. Anastasia çizimlere ve dövmelere tutkuyla bağlıydı. Öyle ki bu alanda eğitimler alarak bu tutkuyu bir mesleğe dönüştürmeyi amaçlamıştı. Zaman içerisinde bu tutkusu onu sosyal medyada öne çıkaracak olan bir şöhrete dönüştü. Daha çok genç yaşlarda ayakları üzerinde durmaya başlaması Anastasia üzerinde bir takım sorunlar yaratmaya başladı. Her ne kadar sosyal medyada kendisini mutlu ve sevecen gösterse de kendi içinde sıkıntıları vardı. Sürekli olarak depresyonda olduğunu ve eksiklik hissettiğini yakın çevresine defalarca kez dile getirmişti. Her ne kadar iyi bir kazancı olsa da Anastasia bir türlü istediği mutluluğu elde edemiyordu. Dövmelere olan tutkusunun yanına para kazanmaya başladıkça spor arabalar, lüks eşyalar ve kozmetik ürünlere eklendi. Anastasia ilgi görmeyi fazlasıyla seviyordu. Bunun iyi ya da kötü olması onun için önemsizdi. Sosyal medyada onu seven kadar onun bir ucube olduğunu düşünenler olmasına aldırış etmiyordu. Ona göre kendisi sıfırdan bir hayat yaratmıştı. Anastasia mesleğindeki başarısının tam aksine sosyal yaşamında oldukça başarısız birisiydi. Bunca zaman boyunca hayatını almış olduğu çoğu erkek, çevresinin de deyimiyle geçmişi karanlık insanlardı. Küçük yaşlarda babasının alkole olan ilgisinin kendisine hiç geçmemiş olmasından dolayı ne alkole ne de herhangi bir uyuşturucu maddeye sempatisi yoktu. Ama hayatına aldığı erkekler Anastasia'nın tam aksine tüm bunlara bağımlı olan insanlardı. Dimitri Kamlavski tıpkı diğer herkes gibi Anastasia'yı sosyal medyada takip ediyor ve ona büyük bir ilgi duyuyordu. O da Anastasia gibi dövmelere ve spor arabalara meraklı birisiydi. Kız arkadaşının ısrarları üzerine Anastasia'dan randevu alarak yeni dövmesini ona yaptırmayı seçti. İkili bu randevuda kurdukları yakın dostluğu zaman içerisinde daha da ileri taşıdılar. Dimitri ilk andan itibaren Anastasia'ya karşı yoğun duygular beslemişti. Onun farklı tarzı ve ortak zevkleri Dimitri'yi fazlasıyla etkilemişti. Anastasia'nın içinde bulunduğu depresyon durumunu önemsediği için 5 yıllık ilişkisini bitirerek tüm ilgisini ona yoğunlaştırdı. İkili hemen her gününü beraber geçiriyordu. Dimitri çok kısa sürede Anastasia için önemli birisi olmuştu. Yalnızca sevgili değil, aynı zamanda organizatörüydü. Anastasia'ya dövme yaptırmak isteyenler önce Dimitri ile görüşüyor, uygun olduğunu düşündüklerine randevu veriyordu. Dimitri'nin Anastasia'ya olan bağlılığının daha da büyük karşılığı Anastasia tarafından Dimitri'ye sunuluyordu. Dimitri'nin ona uygun gördüklerini yapıyor, istemediği arkadaşlarıyla dahi görüşmüyordu. Ve birbirlerine olan bu bağlılıklarını 2022 yılının Mart ayında tanışmalarından yalnızca birkaç ay sonra evlenerek gösterdiler. Dimitri daha öncesinde hırsızlıktan ve askerlikten kaçmaktan dolayı 2 kez hapse mahkum edilmişti. Ayrıca ayrıldığı sevgilisi Anastasia'ya Dimitri'nin kendisini birkaç kez dövdüğünü söylemişti. Ama Anastasia'ya göre insanların bu şekilde Dimitri'yi kötülemesi yalnızca ilişkilerini kıskanmasından kaynaklıydı. Anastasia her ne kadar reddetse de Dimitri'nin geçmişi sanılandan çok daha karanlıktı.
Kendisi 24 yaşında olmasına rağmen genellikle 13-18 yaş aralığındaki kızlarla birlikte oluyor ve onları ifşa etmekle tehdit ederek kullanıyordu. Anastasia da halihazırda uzun yıllardır bir depresyonun içerisindeydi ve onu yönlendirmek diğer herkese göre çok daha kolaydı. Yaşamının büyük çoğunluğu Dimitri'nin kontrolüne geçen Anastasia, bir gün Dimitri çok daha farklı bir teklifle geldi. Dövmecilikten ve TikToker'lıktan çok daha yüksek kazançları, çok daha kolay şekilde elde edebileceğini söyleyerek kendisine bir OnlyFans hesabı açmasını söyledi. Bu platformda beraber içerik üretecekler ve sonucunda çok kısa sürede büyük paralar kazanacaklardı. Beklenilenin aksine Anastasia bu teklifi geri çevirmedi. Ailesi ve çevresi başlarda tüm olan bitenlere karşı çıksalar da Anastasia Dimitri ile yaptığı her şeyden zevk aldığını ve OnlyFans hesabını yalnızca hobi olarak açtığını söyledi. St. Petersburg'da yaşadıkları dairede bir odayı dövme salonu, bir odayı da yetişkin içerikleri çekebilmek için tasarladılar. Her şey tıpkı Dimitri'nin Anastasia'ya bahsettiği gibi gelişti. Kısa süre içerisinde Anastasia yalnızca Rusya sınırları içerisinde değil tüm dünyada tanınır duruma geldi. Kazandıkları paralarla hobileri olan spor arabalar, pahalı lüks eşyalar alıyorlardı. Dimitri bu süre zarfında çalıştığı işi bırakmış, yalnızca Anastasia'yı yönlendirmekle meşguldü. İkilinin hayatı sosyal medyaya yansıttıkları kadarıyla iyi gibi görünse de aslında tam olarak iyi değildi. Anastasia annesiyle yaptığı konuşmalarda Dimitri ile sık sık kavga ettiğini söyler olmuştu. Dimitri'nin ona davranışlarının değiştiğinden şikayetçiydi. Başlarda Anastasia'ya rüya gibi gelen ilişki zamanla kabusa dönüyordu. Annesine Dimitri'den ayrılıp hep hayranlık duyduğu Güney Kore'ye yerleşmekten bahsetti. Bir dövme salonu açıp hayatını orada sürdürmek istiyordu. Dimitri sabıkalı biri olduğu için Anastasia'ya bu yolculuğunda eşlik edemeyecekti. Yakın çevresine Dimitri ile kötü giden ilişkisinden bahsedip yeni biriyle tanıştığını bile söylemişti. Üstelik bu tanıştığı kişi de tıpkı kendisi gibi bir TikToker olan Kirill Kiddleson'dı. Gelecek planlarında artık Dimitri'den çok onun olmasını istiyordu. Anastasia ve Dimitri'nin mutsuz ilişkisi günden güne daha yüksek boyutlara ulaştı. Ve nihayet Anastasia için işler planlanandan çok daha farklı gelişmeye başladı. Dimitri, Anastasia'nın başka bir erkekle görüştüğünü öğrendi. Önce onun tüm eşyalarına el koydu. Daha sonra 31 Temmuz 2022 akşamı Kirill telefonuna Anastasia'dan bir mesaj aldı. "Artık sana ihtiyacım yok. Çünkü yanımda olması gereken tek kişi Dimitri." После вот я перевернул уже на живот, вот, и все. Через какое-то время скончалась. 10 Ağustos 2022 günü polis çiftin beraber yaşadığı eve bir baskın düzenledi. Evin girişinden itibaren her yeri saran ağır bir kokuyla karşılaştılar. Yatak odasına geldiklerinde çarşafların üzerinde ve yerde kurumuş kan lekeleri, etrafa saçılmış kıyafetleri buldular. Banyoya girdiklerinde ise Anastasia'nın çürümüş bedeninin küvette olduğunu gördüler. Dimitri 3 Ağustos günü eve geldiğinde Anastasia'nın bavullarını hazırladığını gördü ve ikili kavga etmeye başladılar. Kavga büyüdükçe Anastasia Dimitri'ye hakaretler savurdu ve biraz yalnız kalmak istediğini söyleyerek yatak odasında uyumaya gitti. İşte tam bu esnada Dimitri Anastasia'yı tam 22 kez bıçakladı. Korkudan paniğe kapılan Dimitri, Anastasia'nın cansız bedenini banyoya taşıdı. Onu küvete yerleştirdi ve koku dışarıya yayılmasın diye pencereleri kilitleyip boruları tıkadı. Ardından Anastasia'nın telefonunu aldı ve gelen tüm mesajları onun yerine cevapladı. Yaklaşık bir hafta boyunca onun yerine sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Yakın arkadaşlarıyla ve hayranlarıyla mesajlaştı. Tüm bunlar olup bittiği sırada Dimitri de başka bir kadınla ilişki yaşıyordu ve onu ele veren hata uyuşturucunun etkisindeyken işlediği cinayeti sevgilisine anlatması oldu. Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına Anastasia'yı öldürdüğünü ilk söylediğinde kız arkadaşı Dimitri'ye inanmadı. Ancak Dimitri'nin hareketlerinden şüphe duymaya başladıktan sonra polise giderek olanları anlattı. Ve nihayetinde polis 10 Ağustos günü Anastasia'nın cansız bedenine ulaştı. Dimitri başlarda polise verdiği ifadede bunu kavga esnasında bir anlık öfkeyle yaptığını söyledi.
Ama daha sonra ifadesini değiştirerek Anastasya'nın uzun süredir bunalımda olduğunu ve birkaç kez kendini öldürmeyi denediğini ama başaramadığını söyledi. Hatta daha önce birlikte olduğu erkek arkadaşlarından da bunu istediğini ama kimsenin bunu kabul etmediğini dile getirdi. Dimitri'nin iddiasına göre ikili ilk çıkmaya başladıklarında bir anlaşma yaptılar. Anlaşmaya göre Dimitri istediği zaman Anastasya'yı öldürebilirdi. Dimitri'nin anlattığına göre amacı Anastasya'yı öldürdükten sonra intihar etmekti. Ama Anastasya'nın kişisel eşyalarını internet üzerinden satması, gerçekleştirmeyi hedeflediğinin tam aksi bir davranış gösteriyordu. Dimitri Kamlovski, 22 Ocak 2024 yılında kasten adam öldürme suçundan 8 yıl hapse mahkum edildi. Anastasya ise henüz genç yaşta yaptığı yanlış bir tercihin kurbanı oldu.